Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, bunlara bakalım. Evrensel enerji kartı, psikolojik zorluk, ruhsal olarak yaralı hissetmek, yer aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek dedi. Biraz karamsar enerjiler de olabilir aklınızdaki kişi bugünün enerjisinde. Daha çok böyle ruhsal olarak kendini yaralı hissettiği, sevgiye ihtiyaç duyduğu bir gün içerisinde olabilir. Genel manada kendini soğuk enerjilerde hissediyor. Sevgiye ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyor aslında. Ki burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Sanki e, zaten uzun süredir sevgiyle ilgili bir ama yani buradaki şeyi konuşamadım. Gerçek manada. Yani karşısına ona sevgiyi gösteren insanlar çıkmış olabilir ama aklınızdaki kişi daha önce çocukluğunda e, ya da ilerleyen yaşlarında sevgiyle ilgili bazı sorunlar yaşadıysa, sevgi almayı öğrenemediyse diyelim ya da hiçbir zaman gerçekten sevgiyle ona yaklaşan kişiler olmadıysa eğer bunu çok fazla yaşamamış olabilir. Hemen toparlaysam. Sevgiye karşı bir açlığı var diyebiliriz. Burada ona karşı sevgi gösteren kişiler olmuş olsa bile sevginin ne olduğunu çok bilmediği için bu konuda tatmin olamamış diyebiliriz. Yani bazı insanlar vardır, ilgi gösterirsin, sevgi gösterirsin ama çıkarsız olarak bunu yaparsın. Ama o kişi daha önceki süreçlerde hiç karşılıksız bir sevgi almamıştır ya da karşılıksız hiçbir şey yaşamamıştır ve bu yüzden de onun alanında, onun bilinçaltında, hayatında sevgi alabilmek adına bir çıkar olması gerektiğine dair inanışlar olabilir. Ve bu yüzden de karşısındaki kişinin ona gerçekten koşulsuz bir sevgi verdiğini kabul edemez. Ve daha çok böyle herkese işte yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim ha, neden konuşalım bugün? Genel manada sevgiyi gerçek bulmaz, öyle söyleyelim. Kendini ifade etmeyle ilgili de bazı sıkıntıları olan biri olabilir. Şöyle ciddi olarak yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde. Çünkü burada öyle bir durumun içerisinde ki kendini çok ciddi şekilde yaralı hissediyor. Toparlanmak istediği, yani burada ruhsal olarak bu zamana kadar göremediği, hissedemediği şeyler her neyse ki en başta sevgi olarak geliyor. Artık bu alandan çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Artık sevgi boyutuna geçmek, daha sıcak enerjilerde olmak ve yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama genele baktığımızda çok ciddi bir yıpranma sürecinden geçmiş olabilir. Güvensizlik çok fazla ve kendini suçlama durumu çok fazla aklınızdaki kişide. Şimdi yanılsama, mücrimiyet, ödün, hicap ve masumiyet kartı geldi. İçte çok ciddi bir masumiyet var. Hepimizin özü sevgi zaten ama burada bir tarafı evet o çocuk masumluğu, o güzel enerjiler içte çok ama içte, bayağı bir içte var. Ama dışta ve görünen daha çok hayatını etki eden alan yanılsamalar, yanılmaktan korkmalar, yaptığı şeylerden dolayı ya da yapmadığı şeylerden dolayı pişmanlıklar, suçlu hissetmeler, kendine kızmalar ve utanç içerisinde olma. Burada daha çok şunu söyleyebilirim. Burada aklınızdaki kişi öyle bir enerjide ki şimdi bu zamana kadar verdiği şanslarla karşısındaki kişilere hep yanılgılara düşmüş olabilir. Ya tamam deneyeyim, hadi bu ilişkinin içerisinde olayım ya da bu illa ikili ilişki gibi düşünmeyin. İş ortaklığı da olabilir, arkadaşlık da olabilir. Her güvendiği kişiden zarar görmüş biri olarak geliyor ve her seferinde de kendine kızan, neden buna izin verdin dediği bir durumun içerisinde ve artık ciddi şekilde ödün vermek istemeyen bir durumun içerisine girmiş. Yani
Öyle bir enerji var ki yanılmamalıyım, suçlu olmamalıyım, bu zamana kadar hatalar yaptım, bu hataları tekrarlamamalıyım. Pişman olduğum şeyler var. Hiç olmak istemediğim hallere düştüm. Tekrar o hallerin içerisinde olmamalıyım. O yüzden ödün vermemeliyim dediği bir durumun içerisinde. Ama çok 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 küçük bir şekilde de masumiyet arada kendini gösteriyor diyebilirim. Neden çok küçük? Burada açıkçası çok net kartların hissettirdiği şöyle bir şey oldu. Çok sert biri olabilir, çok sert görünen biri olabilir, duygularını hiç yansıtmayan biri olabilir. Belki sert değildir ama en içte gerçekten ne hissettiği, ne düşündüğüyle ilgili karşısındaki insana bilgi vermek istemeyen, bu alanı kapatan biri olabilir. Ama daha çok benim hissettiğim hata yapmamak adına kendini ciddi kapatan birçoğunuz içinde çok sert bir karakter olarak söyleyebilirim. Ya da duygusuz olarak adlandırdığımız kişiler olur ya, işte sevincini göstermez, mutluluğunu göstermez ama yani daha çok böyle kızgınlık ya da bir sert bir duruşu vardır. Böyle bir durum olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Şimdi kupa dörtlüsü, şuraya bir kart alacağım. Evet. Kupa dörtlüsü geldi. Şimdi kupa dörtlüsü karamsarlıktan bahseder bize. Ciddi şekilde böyle kendini kapatmaktan, gelen bilgilere, gelen fırsatlara, kişilere her türlü kendini kapatmaktır. Bir bakıma dünyayla bağlarını koparmak gibi de düşünebilirsiniz. Meditatif bir haldedir. Ve bu noktada öyle bir enerji vardır ki sistem, Tanrı ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Çok güzel yeni fırsatlar sunar. Toparlanabilmesi için, mutlu olabilmesi için, istediği o hayatı ya da istediği o kişiye dönüşebilmesi için fırsatlar vermeye, göstermeye, çıkarmaya devam eder. Ama kişi o kadar büyük bir karamsarlık içerisindedir ki bunları göremez. Böyle bir durumun içerisinde bugünün enerjisinde ne kadar işte evet artık sevgi boyutuna geçmeliyim, sevgi almak istiyorum dese de biraz önceki o duygulardan kaynaklı o karamsarlık onu hapsediyor. Yani öyle söyleyeyim. Bunun sebeplerine baktığımızda da aslında baba ve liman kartı geldi. Şimdi otoriteyle ilgili sıkıntıları olmuş olabilir bu kişinin. Otoriteye karşı gelen bir yapısı olabilir. E, Otoriteyle ilgili sorun yaşayan kişiler genellikle köklenme sorunu olan kişiler oluyor. Öfke, babadan kaynaklı bir öfke olabilir. Otorite babadır zaten. Şimdi burada baktığımızda babasıyla ciddi bir güven sorunu yaşamış biri olabilir. Babadan istediği sevgiyi, ilgiyi, alakayı alamamış biri olabilir. Egosu çok yüksek görünen değersizlik duygusuna sahip kişilerden biri olabilir. Yani birçok kişi bu şeylerde diyor ki hayır ya kendine çok fazla güvenen biri. Öyle biri değil. Hatta egosu çok yüksek. Egonun çok yüksek olması da zaten değersizlik ve yetersizlik duygusundan kaynaklıdır en içte baktığımızda. Buradan güvenle ilgili problemlerinin olduğunu ve egosal bazı durumların içerisinde olabilir dediğim gibi. Eril enerjiyle aslında bir sorun içerisinde olabilir. Eril enerji nedir? Yapmaktır, harekete geçmektir, hızdır, eylemselliktir, vermektir. Bu noktada biraz eril enerjiyle ilgili sorunlar yaşayan ama genel manada sorunlar yaşayan biri olabilir. Burayı kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Hepimizin içerisinde eril ve dişil enerji var. Tabii ki kadınlarda dişil enerjinin yüzdesinin daha yüksek olması, erkeklerde de eril enerji yüzdesinin yüksek olması bekleniyor. Sağlıklı bir hayat yaşayabilmemiz için diyelim. Ama tabii ki de enerjilerimiz bizim her an yaşadığımız şeylerle etkilenip değişebiliyor. Yani bugün dişil enerjiniz düşebilir. İşte örneğin iş hayatındaki bir kadınsınızdır ve biraz daha eril taraftan kendinizi göstermeniz gereken bir sürece girmişsinizdir. Örnek olarak veriyorum sadece. Ne olur eril enerjiniz daha yükselir. Ama daha sonrasında onu dengelemeyi ya da dişil enerji arttırmayı bilirsiniz ya da bilmelisiniz öyle diyelim. Yani bu enerjiler değişebilir. Onun için söyledim. Toparlarsak genel olarak karamsar olduğu bir günün içerisinde biraz ego yaptığı bir süreçten de geçiyor olabilir. İşte yaşanılan şeylerden dolayı mesela negatiflikle o adım atsın, o harekete geçsin, o yapsın dediği bir sürecin içerisinde olabilir. Ama genel enerji karamsarlık.
Neden bu durumun içerisinde dediğimizde değnek sekizlisi, ulak ve benlik kartı geldi. Hızlı haberlerden bahseder bize değnek sekizlisi. Nasıl bir haber olarak ikinci kartı çektim. Dünya kartı geldi. Dünya kartı bize karmalardan da bahseder. Yeni başlangıçlardan da bahseder. Şimdi bu noktada yakın geçmişten gelişen bazı hızlı olaylar onu birazcık sıkıntıya düşürmüş olabilir. Yani buradaki sıkıntı ama hiç beklemediği haberler almış olabilir ve ciddi bir şimdi ulak kartında da bir kart daha alalım buraya. Ulak kartında da bu vardır o. Haberleşme, hızlı bir haber alma durumu vardır. Yaşanılan bazı şeyler ki burada birazcık karmik bir durum var olarak geliyor. Çünkü dönüşüm ve benlik kartı geldiği için artık hayatındaki gidişatın değişmesi gerektiği, mesela sevgi alma, sevgi verme konularında ya da hayatında hep o aynı döngülerin gerçekleşmesiyle artık tamam yani bir şeyleri değiştirmeliyim dediği bir noktaya doğru geçtiğini söyleyebiliriz. Sistem ona diyor ki değişmek zorundasın. Benlik kartıyla kendi içine bakmak zorundasın. Kendini görmek zorundasın. Değişim ve dönüşüme kendini açmak zorundasın dedi. Bazı olaylarla karşılaşmış olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalmış olabilir. Egosal bazı şeyler yaşamış olabilir. Burada ciddi bir sürecin içerisine doğru girmiş yakın geçmişte. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler yaşayabilir dediğimizde kılıç altılısı, kader ve ihanet kartı geldi. Bir kart alalım. Şimdi kılıç altılısı bulunduğun alandan gitmektir, terk etmektir, bulunduğun alanı terk etmektir. Biraz böyle gönülsüz bir terk ediştir aslında. Çok da böyle tamam artık ben gidiyorum gibi değil de gitmek zorundayımlık bir durumdur. Burada ama şunu söyleyebilirim. Kadersel olarak bir süreçten geçtiğini düşünecek. İhanet kartıyla beraber ona zarar veren kişilerin ama içte ona zarar veren kişilerin farkına vardığı bir süreçte olacak. Tılsım ikilisi. Şimdi tılsım ikilisi de dengesizlikten bahseder, dengeye gelememekten bahseder. Özellikle hayatında hem maddi hem manevi konularda dengesini bozan bazı kişiler olabilir ya da bazı olaylar olabilir. Bunlarla yüzleştiği ve artık bu alandan çıkması gerektiğini fark ettiği bir süreçte olacak. Masumiyet kartı geldi. Kendi içinde kapandı ışıklar, kendi içinde karlar içinde. Ya bu noktada şöyle söyleyebilirim. İhanet kartı da geldiği için ihanetle ilgili çok masum gibi gördüğü, biraz önceki kartlarda da aynı şekilde masumiyet kartı gelmişti. Burada aklınızdaki kişinin hayatında anne, baba ya da çok yakın bir kişi ya da arkadaş fark etmiyor. Çok masum olarak tanımladığı bir kişinin ihanetine uğramış olabilir yakın geçmişte. Yani buradaki dönüşüm ve aldığı hızlı haber bu tür bir durum olabilir. Yani hiç beklemediği bir ihanetle karşılaşmış olabilir. Ve bu iş hayatında olabilir daha çok. Toparlarsak eğer burada artık güvenle ilgili bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkına vardığı bir süreçte olacak. Ve hayatında onun dengesini bozan, onu sıkıntıya düşüren kişilerden, olaylardan ciddi şekilde uzaklaştığı bir durumun içerisine girecek. Ben burayı anlatabildim. Ciddi bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Şimdi evrensel enerji kartı. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, aşın, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak dedi. Günün enerjisinde aslında isteklerinizi gerçekleştirebilmek adına biraz zorladığınız süreçleri bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Net kararlar alabilirsiniz. Artık tamam dediğiniz bir noktaya gelecek olabilirsiniz, gelmiş olabilirsiniz. Ama burada birazcık bu enerjiye biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü burada biraz şey durum var. Kabul etmemek, teslimiyete geçmemek. Yani evet şunu yapabiliriz. Radikal kararlar alarak net adımlar atabiliriz. Atmalıyız da bu çok önemli. Ama buradaki enerjiye baktığımızda biraz öfke ve kızgınlık hissiyatı var. Ve burada da doğru kararlar almanıza engel olan bir durum ortaya çıkarabilir.
Ya burada biraz teslimiyet eksikliği gibi bir durum hissettirdi. Bu yüzden yanlış desteği aldım. Hemen devam ediyorum. İlahi erin, aile ve büyük hayaller. Şimdi özellikle bazı konularda çok fazla direttiğiniz bir gün olabilir. Buraya biraz dikkat edin. Evet, hayalleriniz var ve hayallerinizin olması için çabaladığınız bir süreçte olmanız çok güzel. Ama burada şöyle bir durum var. Olmayacak şeyi oldurmaya çalışmak gibi bir enerji var. Ya da görmek istemediğiniz bazı şeyler olabilir. Nasıl? Yani hepiniz için geçerli olmayacaktır ama birçok kez sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Aktarırım. Mesela bu işte ikiz alev, ruh eşi vesaire konularında özellikle çok üstüne değinmeye çalışıyorum. Ayrıntılı belirtmeye çalışıyorum. Çünkü bu durumlarda kişi karşısındaki kişiye karşı o çekimi, enerjiyi, isteği, arzuyu direkt işte benim ruh eşim, ruh ikizim gibi tanımlayabiliyor. Ama bağlanma stilleri kişinin karşısındaki kişiye karşı çok ciddi bir bağımlılık ya da yüksek bir enerji hissetmesine sebep olabilir. Burada ayrımı güzel yapmak gerekir. Karşınızdaki kişiyi gerçekten seviyor musunuz? Aşık mısınız? Gerçekten ruhsal bir bağlantı mı var? Ya da bağlanma stillerinizden kaynaklı enerjisel olarak mı birbirinize çekiliyorsunuz? Mesela kaygılı bağlanmayla kaçıngan bağlanma stiline sahip iki kişinin birbirine çekilmesi %99 öyle söyleyeyim, çok böyle yüksek enerjiyle hem de birbirlerine çekilirler. Ama oradaki o çekim o birbirlerine hissettirecekleri o enerji durumudur. Güvensizliği hissetmektir ve o konularda sorunlar yaşama durumudur diyebiliriz. Kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişi daha yakınlaşmak ister. Kaçıngan bağlanma stiline sahip olan kişi yakın olmak ister ama yakınlaşma başlayınca kaçmak ister. Kaçan tarafı gören kaygılı bağlanma stiline sahip kişi, biraz tekerleme gibi oldu. Kaygıları daha da arttığı için daha da yaklaşmaya ve elinde tutmaya çalışır. Gibi gibi istenilen o acı dolu gitgellerin yaşandığı bir ilişki düzenine döner. Ve kişiler burada der ki çok büyük bir ruhsal bağlantıdayım. Kopamıyorum birbirimizden. Ama işte oradaki bağlantı ruhsal bağlantı değildir. Oradaki kopamama durumu da sürekli o dönen aynı döngüler var ya, aynı şeyler. Karşınızdaki kişinin sizde hissettirdiği güvensizlik, değersizlik duygularıdır. Onları görmek, onları tekrar hissetmek istediğiniz için bu kişilere çekilirsiniz. Ve bu yüzden bu enerji yüksektir. Ne demek istiyorum? Hemen toparlıyorum. Yani burada karşınızdaki kişileri gerçekten seviyor musunuz? Gerçekten aşık mısınız? Ya da sizin duygusal olarak hangi açık tarafınızın isteğiyle çekiliyorsunuz? Buraya bakmakta fayda var. Bazen olmaması gereken kişileri hayatımıza çekmek isteyip diretebiliriz. Buradaki o sebebe bakmamız çok çok önemli. Şimdi devam edersek eğer. Günün enerjisine baktığımızda daha çok böyle aile kavramıyla ilgili. Burada biraz böyle genel manada aile tanımı ile ilgili bir süreçten, değerlendirme sürecinden geçecek olabilirsiniz. Aile olmakla ilgili çok ciddi istekleriniz, arzularınız olabilir. Ki çok da güzel bu enerji. Ama burada en çok bakmanız gereken durum, kadınsanız eğer karşınızdaki kişinin eril enerjisi ya da erilden beklediğiniz şeyler neler? Erkekseniz de burada eril enerjinizi ne kadar kullanabiliyorsunuz? Burada sanki aile kavramı ve hayallerinizin önündeki engel o eril enerji ile ilgili tanımlamalar ve sizin ne kadar erkekseniz özellikle yansıtabildiğiniz diyebilirim. Kadınsanız da karşınızdaki kişinin eril enerjisi. Bu da tabii ki sizin dişil enerjinizle çok bağlantılı, çünkü dengeleme durumu ortaya çıkıyor. Bir kadının eril enerjisi yüksekse dişil enerjisi yüksek olan bir erkeği hayatına çekiyor gibi. Şimdi düşmanlık, çaresizlik, geçmişin izleri, salıverme ve nedamet kartı geldi. Şimdi buraya baktığımızda sizde de böyle bir öfke durumu var bugün. Biraz geçmişte yaşadığınız şeyleri böyle çok aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Çok düşündüğünüz bir gün olabilir bugün. Bunu çok büyütmemeye, uzatmamaya çalışın lütfen. Çünkü bu enerji size bu tarz olayları tekrar getirir.
O yüzden bu enerjiyi, bu duyguyu hissedin. Enerjiyi pozitife çevirmeye çalışın. Kendinizi çaresiz hissedecek olabilirsiniz. Pişmanlık duyguları birazcık yüksek olacak olabilir. Ve burada birazcık, yani bazen deriz ya, kendimi kuruyorum. Yani hepimiz yaparız. Burada biraz kendinizi kurma durumu olacak gibi. Geçmişteki negatif, sıkıntılı şeyleri düşünerek hem çaresiz hissedeceksiniz, hem yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerden dolayı pişmanlık duyacaksınız. Sonra karşınızdaki kişi bana şunu yaptı, bunu yaptı, bunu dedi, şöyle yaptı derken o düşmanlık ya da negatif o durumla beraber ciddi bir huzursuzluk oluşturacaksınız. Huzursuz bir enerji kendinize oluşturacaksınız. Bunu yapmamalısınız. Daha çok böyle özgürleşme ve serbest bırakma enerjilerinde olmanız gerekiyor. Biraz akışa bırakamayan bir gün olabilir. Akışa bırakamadığınız bir gün olabilir. Buraya lütfen dikkat edin. Bugünün enerjisi birazcık şey gibi ama kuantum alanda sınırsız olasılıklar içerisinden şu an duyduğunuz ve hoşunuza gitmeyen tüm enerjileri değiştirebilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Duyduğunuz, hoşunuza gitmeyen bilgilerin hepsini sevgiyle evrene geri gönderin. Hoşunuza gidenleri aldım, kabul ettim deyin. Buradaki amacımız zaten hangi enerjilerin oluşabileceği, şu anki enerjiniz doğrultusunda oluşabileceği ve bu enerjileri nasıl dönüştürebileceğimiz için. Bu enerjileri gördünüz, fark ettiniz. Böyle bir negatif bilgi geldiyse eğer, o negatifliği yaşamamak adına pozitif enerjileri seçebilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Tek kart alalım. Bugün neyi duymalısınız? Tılsım şövalyesi. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle söyleyebilirim. Biraz karamsar enerjilerde olabilirsiniz ama zamanı olan bir süreçtesiniz aslında. Tılsım şövalyesi diğer şövalyelerden farklı olarak tüm şövalyelerin atları hareket halindedir ama tılsım şövalyesinin atı duruyordur. Çünkü burada güven duygusu çok önemlidir. Doğru adım atmak, stratejik bir yaklaşımda, harekette bulunmak çok önemlidir. Burada sabır çalıştırılan bir süreçtesiniz ilişkinizle ilgili. Birazcık sabretmeniz gereken ama bu sabır da karşılığında güveni getirecek ya da daha sağlam bir adım getireceğini unutmamalısınız diyebilirim. İkiz seçin arkadaşlarım. Değnek dokuzlusu. Korku, duvar örme ve yorgun düşmekten bahseder bize. İlişki olarak biraz yorucu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama ortak enerji olarak geliyor. Buradaki duvar örmeler, alınan yaralar, yaşanan sıkıntılı süreçlerden dolayı olabilir. Biraz korku çalışıyor. Bu süreçte özellikle iletişim yoksa biraz böyle kendinize döndüğünüz, hem kendinize hem de biraz önceki gelen o bilgi gibi negatif düşünceler varsa bunları pozitife çevirerek ilişkinizin şifalanabilmesi adına çalışmalar yapabilirsiniz. Biraz yorgun düştüğünüz ve bu yüzden de özellikle iletişim yoksa bu süreci bir dinlenme, toparlanma süreci olarak alabilirsiniz. Yorucu bir sürecin olduğunu söylüyor kartlar bize. Yani sizin için biraz olumsuz gibi görebilirsiniz ama aslında toparlanabilmek adına güzel bir süreç diyebiliriz. Üçü seçen arkadaşlarım, kupa beşlisi. Karamsarlık. Şimdi burada aklınızdaki kişide zaten biraz böyle karamsar enerjiler geldi ama sizde de bu karamsarlık olabilir. Birazcık bu alandan çıkmak gerekiyor. Bu ilişkinin içerisinde genel olarak daha çok böyle negatif tarafa odaklanılan bir süreçten geçilmiş olabilir. En başta siz belki, yani karşınızdaki insanları değiştiremezsiniz ama sizin enerjiniz değiştiğinde emin olun birçok etrafınızdaki insanlardan başlayarak zaten tüm enerjilerin değişmeye başladığını ve size uymayan enerjilerin de sizden uzaklaştığını fark edeceksiniz. Ve burada kart size diyor ki artık genel olarak kaybettiklerine odaklanmaktan, negatif şeylere odaklanmaktan vazgeç, elindekileri gör ve bunları değerlendir diyor sizin için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.